Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bugün yine çok güzel bir yelekle geldim. Size bunu anlatacağım. Birlikte öreceğiz. Çift taraflı kullanılabilen bir örnekle hazırladım ve gerçekten çok güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim. İçindeki örneğiyle dışarıdaki görünüşü aynı, böyle çukurlar içerisinde örgülerimiz var ve hani burada tam göremiyor olabilirsiniz ama bakın şöyle göstereyim. Örneğim de mükemmel oldu. Yeleğim de mükemmel oldu. Birlikte bunu öreceğiz. Bakın şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Güzelliklerim 6 aydan başlarsınız giydirmeye. 1,5 yaşına kadar, hatta şöyle söyleyeyim, bebek büyür, yelek büyür. Yıkandıkça biraz da açılır. 2 yaşına kadar rahatlıkla giydirebileceğiniz ölçülerde bir yelek oldu. İpim de çok güzel. Çok güzel de bir iple ördüm. İpimi de göstereceğim size hemen. Bakın şöyle bir ip, şöyle göstereyim. Çok güzel dokusu olan bir ip. Kartopu Baby One ipim ve şahane bir örgüsü düşüyor. Niye özellikle söyledim? Fiyatı da iyi. Hani bebek iplerinin fiyatları çok aşırı yüksek ya. 2 tane iple şu anki fiyatıyla 40 liraya çok güzel bir yelek sahibi olabilirsiniz. Biliyorsunuz artık her şey çok pahalı. Örmek en ucuzu şu an. Evet. 3 milimde bir tığ kullandım ama gevşek ördüm. Eğer ki gevşek öremiyorsanız tığınızı 3,5 ya da 4 milime bile çıkartabilirsiniz. Sert, böyle sıkı olmasın ve güzel dursun. Sonra da şöyle bir bağcık yaptım. Bu sefer uçlarına püskül yaparak yaptım. Pompon yapmadım. Bir değişiklik yaptım. O zaman ne yapalım? Önce kanalıma abone değilseniz abone olun ki benimle birlikte bu güzel bebek yeleklerini keyifli ve pratik bir şekilde örün. İnanın çok kolay bir şekilde de anlatıyorum. Hiç kafanız karışmayacak. Haydi o zaman örmeye başlayalım. Bu yeleğimizi kenara alalım. Çok güzel güzel hanımlarım. Şahane bir yeleğimiz oldu. 2 tane ipten, bakın ben yeleği tamamladıktan sonra başlangıcı çekiyorum. 2 tane ipten kalan ipim bu. Eğer ki hırka yapmak isterseniz üçüncü bir ipi de alın. Bazı örneklerde 2 ip yetiyor hırkaya da. Bazı örneklerde yetmiyor ki bu örnekte hırka yapacaksanız 2 ip yetmeyecektir. Ama daha küçük boyutta yaparsanız belki yetebilir. O zaman hadi başlayalım. Önce ne yapacağız? Zincirimizi çekerek örgümüze başlayacağız. Şöyle ipimizi tığımıza bağlayalım. 80-85 taneye kadar zincir çekin. Çünkü fazlasını kesip alacağız. Hemen zincirimizi çekelim ve şimdi örgümüze başlayalım. Tığımın üzerine ipimi aldım. 4. zincirime döndüm ve batırarak buraya bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime bir trabzan. Tekrar sıradakine bir trabzan. Toplamda 12 tane burada trabzan yapacağız. Şuraya bakın, sağ köşeye sayılarını yazacağım kafanız karışmasın diye. Oradan rahatlıkla yapabilirsiniz. 12 tane ilk ön için, 11, 12. Evet bakın, 12 tane ön için trabzanımızı yaptık. 1, 2 zincir çektim. Son battığım yere, yani şu trabzanı batırdığım yere buraya batırarak başlayacağım şimdi yine. 1, 14 tane de kol için buraya trabzan yapacağız. Teker teker bütün zincirlerime batarak 14 tane kola hazırlayalım. Bu kısmı mümkün olduğunca atlatmayın. Size şöyle söyleyeyim. En önemli yer burası. Burada atlatmadan izlerseniz gerisi zaten kolayca örülüyor. Çünkü ayarlama burada yapılıyor. Şimdi 14 tane de kol için ayarladıktan sonra 12 ön için, 14 tane kol için. Şimdi 1 2 zincir, şuraya bakın, 22 tane arka için trabzan yapacağız. Son battığım yere batırdım. 1 2
3, 22 tane olana kadar öreceğim. ...22 tane de arka için yaptıktan sonra... ...yine bu sefer de ikinci kolumuzu ayarlayacağız. Bakın 2 zincirimi çektim. Her zaman son battığımız trabzanla aynı yere batırarak başlayacağız. 14 tane ikinci kol için trabzanlarımızı yapalım. Evet, 14 taneyi yaptıktan sonra ikinci ön için 2 zincir ve yine son battığım trabzanla aynı yere batırarak 12 tane buraya trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada zincirimiz fazla kaldı ya. 1, 2, üçüncüyü sayıp tek kanadından kestim. Ve bakın aldım. Şurayı da şöyle çekiştirdim. Ve bakın burası sağlamlaştı. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Ve bakın burada yaptığımız 12 tane trabzana birebir batarak ilerleyeceğiz. Birinci boşluğa batmayacağız. Bu zincirimizin bakın buranın. İkinciye şuraya batacağız. Çünkü bu zincirimizi trabzan olarak kullanacağız. İkinciye batırdım ve ilk 2 zincirimi görene kadar öreceğim. 4 tane böyle zincirli köşemiz var. Artışlarımız sadece o köşelerde olacak. Ve birinci köşede ne yaptıysak geriye kalan 3 köşede aynı işlemi yapacağız. Bakın birinci artış yerimdeyim. Yani köşelerimiz bunlar bizim. Buraya bu zincirin içine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir, 1, 2 zincir, aynı yere 2 trabzan, 1 ve 2. Bakın. Bu köşede, bu köşede ve bu köşede aynen böyle artıracağız. Aslında hep bunu yapacağız. 10 sıra olana kadar sadece 4 köşemizde artırmalar yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bir kere daha göstereceğim size. Şöyle. Bakın şimdi geldim yine ikinci köşedeyim. Bu zincirin içine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 1, 2 zincir, 2 trabzan. Evet, bakın. Burada da aynısını yaptım. Burada da ve öbürlerinde de. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Sıramın sonuna geldiğimde ne yapmıştık? Burada bizim zincirimiz vardı ya, bunu da bir trabzan yapacağız diye. Bakın şurada dönüşte zinciri çektik ve hemen dibindekine batmamıştık. Bakın burada aynı olay şimdi. Burada bu zincirin tepesine batırıp bakın şöyle buraya da bir trabzan yapacağız ve burayı tamamlamış olacağız. Bitişi de böyle yaptıktan sonra yine 1, 2, 3 zincir ve örgümü çevirdim. Şimdi birinciye batmayacağız. İkinciye batarak 2 zincirli olan yerimize kadar yine birebir batarak ilerleyeceğiz. Artırma yok buralarda. Buralarda hep düz gidecek olan yerler.
Şöyle bakın. Zincirimi görene kadar geleceğim. Evet. Bakın 2 zincirimi gördüm. Şurada 2 zincirim var. Yine içine 2 trabzan. 1, 2 trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere 2 tane trabzan. Yani bir alt sırada ne yaptıysam bu sırada aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Toplamda saydığımızda 10 sıramız olacak. Şimdi bakın 3. sıraya geçtik. 1, 2, 3 tane trabzan sıram var. Saydığımızda 10 sıra tamamlayıp sonrasında yine devam edeceğiz. Evet. Bakın böyle. Evet arkadaşlar, robamız hazır. Bakın böyle şu genişlikte oldu. Şöyle açtığımızda da çok rahat bir genişlikte robamız hazır. 6 aydan 1 yaşına kadar rahatlıkla giydirebileceğiniz, hatta bol bol giydirebileceğiniz bir yelek oluyor bu. 1,5 yaşına kadar, 2 yaşına kadar bile giyilebilir. Bebek büyür, yelek büyür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi bu sıramda ne yapacağım? Bu sıramda hep trabzan öreceğiz. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şu zincirime kadar yine hiçbir şey yapmadan birebir batarak zincirime kadar trabzanları yapacağım. Hepsine birebir batarak gidelim. Evet, zincir olan yere kadar geldim. Bakın önü ördüm. Buraya zincirimin içine 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Kolu bakın getirdim. Şimdi sıradaki 2 zincirimi görene kadar geldim. Ve burayı tuttum. Bakın şöyle. Bu zincirimin içine de 1, 2 tane trabzan yaparak gol yerimi ayırdım. Bakın şöyle. Çok güzel bir gol yeri oldu. Ve ilerleyelim. Şimdi öbür zincirimizi görene kadar yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Bu sıramız böyle tamamlanacak. Zincir olan yere kadar geldim ve yine zincirin içine 1, 2 tane trabzanı yaptım. Kolu aldım. Bakın şöyle zincirimi, öbür zincirimi gördüm ve buraya 1, 2 tane trabzan yaptım. Ve şimdi yine birebir batarak son önü de örüp sıramı tamamlayacağım. Bundan sonraki sıramızda örneklerimizi kurmaya başlayacağız. Evet. Şu an 11. sıradayız ve robamız bitti. Kollarımızı ayırdık ve şimdi eteğini örmeye başlayacağız. 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bir ikinci trabzana yine battım. Buraya bir tane trabzan. Sıradakine bir tane trabzan. Bakın şöyle. 3 tane kenara trabzan yaptım. Burada çok germemesi için bir zincir çektim. Şu bakın birinci trabzana, hemen sıradaki birinci trabzanın içine bir, aynı yere 2, aynı yere 3. Şöyle. Buradan alttan sayalım. 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne olarak batalım. İp almadım ve sık iğne olarak batırdım. 1, 2, 3 zincir çekip ve bu sık iğneyi battığım yere bakın. Aynı yere 3 tane trabzan. Şöyle. 1, 2,
ve 3. Bakın 3 tane aynı yere. Yine alttan sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye sık iğne olarak bağlayalım. 1, 2, 3 zincir. Sık iğneyi batırdığım yere 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Bakın. Ve yine buradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Sık iğne. Görüntümüz bakın böyle olacak. 1, 2, 3 zincir. Sık iğneyi batırdığımız yere 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Şöyle. 1, 2, 3, dördüncüye. Sadece bu sıramızda bu saymaları yapıyoruz. Neden? Çünkü örneğimizi ayarlamak zorundayız. O yüzden sayılara dikkat ederek yapacağız. 1, 2, 3. Sık iğneyi batırdığım yere batırıp 3 trabzan. Bu sıra boyunca bunu yapacağız. Şöyle. Şimdi bitişe 3 kalana kadar gidelim. Sıramın sonuna geldiğimde bakın burada 3 trabzanım kaldı. 1, 2 bir de zincirim 3. Bir tane eksik kaldı. Hiç sorun değil. En sondakine sık iğne olarak bağladım. Burada bir değişiklik yaptım. Şurada da düzelteceğiz onu. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Bu zincirin dibine bakın bu yaptığımız sık iğneye 3 zincirin altına 3 trabzan yapacağız yine. 1, 2 ve 3. Bakın şöyle. Burada gelirken 3'er tane trabzan yaptık. Şu zincir değil bakın. 1, 2, 3 trabzan. İkinci trabzanı boşluğundan tepeden değil boşluğundan batarak bakın şöyle aldım ve buraya bir sık iğne yaptım. Şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bu zincire bakın halen aynı üçlüdeyiz. Şuradaki zincir boşluğunun içine 3 trabzan. 1, 2, 3. Şöyle. Sıradaki görünen üçlünün ikinci trabzanını tığımızın üzerine alacağız. 1, 2, 3 trabzan var. İkinci trabzanı boşluktan bakın batırdım tığımın üzerinde. Aldım ipimi buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Zincir olan yere bakın bu üçlünün zincir olan yere 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Bakın şöyle. Şimdi sıradaki görünen üçlü bakın. 1, 2, 3 bir de zincirimiz var. Bunu saymayacağız. Bu zincir ayrı. 1, 2, 3. İkinci trabzanı tığımın üzerine aldım ve sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Ve şimdi sıradaki zincir boşluğuna bakın buraya 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Şöyle. Sıradaki bakın 3 trabzan bir zincirimizin olduğu yerdeyim. 3 trabzanımın ikinci olanına bir ikinci trabzana tığımı taktım. İpimi aldım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bu boşluğun içine, zincir boşluğunun içine 3 tane trabzan yaptım. Şöyle bakın. Buradaki üçlü grupla zincirin ikinci trabzanını ve zincirini kullanıyoruz. Yani 2 defa işlem yapıyoruz. Bir ikinci trabzanı tığım üzerine aldım. İpimi geçirdim ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Zincir olan yere, alttaki zincir olan yere
3 tane trabzan. Evet. Şimdi öbürüne geldim. Bir ikinci trabzanı tığımın üzerine aldım ve bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Zincir olan yerin içine 3 trabzan. Şöyle. Hemen sıradaki ikiliye bağladım. Ve bu. Bakın. Daha hemen ilk yapmada belirginleşti. Sıranın sonuna kadar gidelim. Sona geldiğimizde böyle bir görüntüyle karşılaşacağız. Bakın. Şimdi burada yine ikinci trabzana şurada yaptık ya üçlü bakın. İkinciyi yine aldım tığımın üzerine. 1, 2, 3 zincir. Hani burada arada bir zincir çekmiştik ya şurası. Bakın şu. Buraya 3 tane trabzan. Şöyle. Ve sondaki zincirin tepesine sık iğne ile bağladım. Bakın bura böyle. Şimdi aynı şekilde örneklerimizi yapmaya devam edeceğiz. 3 zinciri çektim ve çevirdim. Bakın burada 3 trabzan, şurada 3 zincirimiz şöyle çok güzel belli. Burada şu yaptığım sık iğneye 3 trabzan. 1 2 ve 3 şöyle. İkinci trabzanı yine tığımın üzerine alarak bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Buradaki 3 zincirin içine 3 trabzan. Yani bir altta yaptığımın aynısını burada da devam ediyorum. Bir ikinci trabzanı tığımın üzerine aldım. Şöyle. 1 2 3 zincir. Zincir olan yere bakın. Aynı işlemleri yaparak sırayı tamamlayacağız. Yine bir sıranın sonuna gidelim. Bundan sonrası artık kolaylaştı. Sona geldiğimizde bakın şimdi şuradaki görüntümüz böyleydi ya. Bunu bağladım. Bakın. Şimdi bu 3 zincirimizin içine yine 3 trabzan. 1 2. Şurada bir çıkıntı gibi gözüküyor ama değil. Bakın şöyle. Şöyle düşünün. Şimdi bunu zincir tepesine bağladığımda bakın. Burada bir denge oluşuyor. 1 2 3 zinciri çektim ve çevirdim. Bakın. Ve yine aynı köşeye 3 trabzan yaparak devam edeceğim. Bakın. Ve örneğimiz yine aynı şekilde ilerliyor. Örgümüzü yeteri boya gelene kadar hep bu işlemleri yaparak örneğimizi büyüteceğiz. Şöyle göstereceğim hemen. Bakın örneğimizdeki yapınca zaten bu örneğin nasıl olduğunu fark edeceksiniz. Böyle içinde oyuklar olan dalgalar oluşturan bir model. Gerçekten bebek yeleğine ve hırkasına yakışabilecek çok güzel bir örnek bu. Örneği çıkarttığınızda iyi ki yapmışım diyeceğiniz modellerden birisi. Evet. Şimdi aynı şeyi anlatacağım. O yüzden ne yapalım şimdi? Yeteri kadar örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın yelek boyumuz tamam. Bir karış boyuna gelene kadar yine ördüm. Şöyle bakın şu şekilde. Şimdi isterseniz hırka yapmak için bakın buradan tekrar aynı şekilde örneğimizi kurarak kollarını uzatabilirsiniz. Yelek yapmak isterseniz de şimdi kenar süslemesini yaparak kenarlarını toparlayarak yeleğimizi bitireceğiz. Çok güzel oldu. Şahane duruyor. Ve gerçekten güzel ve hırka da güzel olur. Yapmak isterseniz eğer. Hemen şimdi etek uçlarından tığlamama başlayacağım. Zaten etek uçlarım çok düzgün. 3 zincirimi çektim. Tığma ipimi aldım. Yine bakın baştakine 1 2
3 trabzan yaptım. 1 2 3. trabzana bakın, şuradaki üçlü trabzanımın tepesine batırdım. 3 zincir çektim ve yine sık iğne ile battığım yere 3 trabzan yapacağım. Şöyle. Birinci trabzana bakın, burada birinci trabzanın üzerine bağladım. 1 2 3 zincir, yine aynı yere 3 trabzan. Şöyle. Bundan sonrasında bakın, ölçerek zincirin içine yaptım. Şu mesafeyi bollaşmayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. 1 2 3, aynı yere 3 trabzan. Şöyle. Şimdi burada ölçtüğümde bakın, şuradaki trabzanın üzerine denk geliyor. Ve böyle. Bakın. 1 2 3. Yani ayarlayarak gideceğiz. Çünkü birinde boşluğa denk geliyor, birinde ortaya denk geliyor. O yüzden ölçe ölçe yapmamız gerekiyor. Bakın. Şöyle yaptım. 1 2 3. Bütün etrafını böyle tığlayacağım. Erkek bebekler için yaptığınızda da son bir sıra trabzan gidip lastik yapabilirsiniz. Lastik örgüyle de tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde de olur. Hani istemezseniz eğer. Şimdi bütün eteklerini yapıp kenarlarında ayrı göstereceğim. Şöyle ölçü ölçü gidiyorum bakın. Bulaşmayacak ve pilelenmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdi etek uçları bitti ve şöyle göstereyim. Bakın, iki tarafından da güzel ve düzgün gözüküyor. Şimdi önleri, boynu ve tekrar aşağıya doğru buradan geleceğiz. Bakın. Şimdi buradan başlayacağız. Buradan dönüp isterseniz boynu sık iğne olarak da dolaşabilirsiniz. Ama bu tığlamayla yaparsanız daha havalı ve daha şirin bir yeleğiniz olacak. Buradan da buraya kadar gelip yeleğimizi bitireceğiz. Bakın. Şimdi şurada örneklerimizin olduğu yerler vardı. Bakın. Hep burada 3-3 döndük ya zincirden sonra. Buralara birer tane örnekle gireceğim. Bakın, baştan başladım şimdi. Bir örneğimi yapacağım. Hemen dur, fazla çektim. 2 ve 3. Bakın, şurada örnek arası var. Bakın şöyle. Şöyle. Hani bir yere 3 tane battık ya. Bu boşluğun içine batırıp bir sık iğne yaptım. Şöyle. 1 2 3. Aynı yere 3 tane. Böyle bakın. Öbür örneğe geldim. Buraya başka yere değil, şu 3 taneyi aynı battığım yere bunu da batırdım. Şöyle. Bakın, bura birleşti ve şu şekilde bir görüntü çıkartıyor. 1 2 3. Şimdi aynı yere yine 3 tane. Şöyle. Bakın, buraya öbür örneğin arasına. Şöyle. 1 2 3. Şimdi bu örneklerin olduğu yeri bu şekilde tamamlayarak geleceğim. Bakın, şuraya kadar gelelim şimdi. Bakın, bu da öbür taraftan görünüşü. Yeleğimiz çünkü çift taraflı giydirilebilecek bir yelek. Bu da burası. Bayıla bayıla örüyorum ben. Çok severek örüyorum. Şu an gayet keyifli ilerliyor. Şimdi bu trabzanlı yerlerde bakın, geldim son örneğime kadar batırdım. Yine 3 trabzanımı yapacağım. Buna bir de bağcık, bir de pompon. Müthiş bir şey. Bakın, burada bir trabzan boşluğunu atlayacağız. Bir trabzan boşluğunu ikinci trabzan boşluğunun içine. Şöyle.
1 2 3 zincir. Hemen bakın yeni üçlülerimi yapıp tekrar göstereceğim. Şöyle. Şimdi burada bir trabzan boşluğuna atlayıp ikinciye, yani bir sıra değil ikinci sıranın boşluğuna şöyle yapalım. Ve bu kadar. Şimdi yakayı da isterseniz aynı örnekle, istemezseniz sık iğne yaparak öbür kenara geçmemiz gerekiyor. İkisinden birini yapın. Ben aynı örnekten yapacağım. Çünkü şirin durmasını istiyorum. Şöyle. Orayı da göstereyim, durdurmadım. Örgünüzü sık örerseniz sizi sıkar, ilerlemez, zor batarsınız ve örgü tamamen eziyete dönüşür. O yüzden böyle bebek örgülerinde taş gibi örgü örülmez. Hani patiklerde, örgü ayakkabılarda yapıyorduk ama bunlarda olmaz. Bakın şimdi. Hemen şuraya birinciye öne bir sık iğne ile bunu bağladım. Ve buradan şimdi trabzan boşluk aralarına üçerli trabzanlar yapacağım. Ve bu da bakın üçüncü. 1, 2, 3 boşluk, dördüncü boşluğa. Şöyle. Bakın. Yani arada 4 tane trabzan bırakmış oldum. Hemen yine bakın bir tane daha yapayım. 2 ve 3. 1, 2, 3, dördüncü ile 5. trabzanın arasındaki boşluğa, bu da bakın iyi geliyor böyle. Çünkü bu tığlamayı yakalarda çok yaptım ben. Şöyle tam omuz yerlerinin dönüşünde bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 6'nın arasına şöyle bir dönüş oldu bakın. Ve şimdi tamamlayalım tığlamamızı. Aşağıya gidip kollarını da tığlayarak örgümüzü bitireceğiz. Yine çok güzel bir işimiz çıktı. Evet, ön tığlamamız, boyun, etek hepsi tamam. Bakın şimdi kolu da göstereceğim hani şaşırmayın diye. Örnek buradan başlayıp kolu büyütebilirsiniz. Döne döne örebilirsiniz. Kenarını tığlamak için de bakın tam ortadan şöyle ipimi bir kere bağlayacağım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, devam edelim. Kusura bakmayın, telefonum sessiz almayı unutmuşum. Buradan örneğimi yaparak devam etmeye başlayacağım. Bakın yine buraya 3 tane trabzanla başladım. Şu ipi saklayacağım. Bakın yine ölçüyorum. Yalnız burada ne yaptıysam öbür tarafta da aynısını yapacağım. Bakın burada ikinci trabzandan başladım. Öbür kolda da aynı şekilde yaparsanız aynı sayılarda çıkartırsınız. Dördüncü, bakın 1 2 3, dördüncü trabzanın tepesine battım. İsterseniz şu şekilde araya da batabilirsiniz. Bakın şöyle yakada yaptığımız gibi. Öyle de olur, öyle de olur. Arada 4 trabzan bırakacağız. Şöyle. Bakın. Bir öyle yapın deneyin, bir böyle yapın deneyin. Baktınız beğeniyorsunuz, o şekilde ilerleyin gidin. Dördüncüye. Ve yeleğimiz bu şekilde tamamlanmış olacak. Başta da gördüğünüz gayet güzel ve tatlı bir yelek oldu. Siz de benimle birlikte örmeye devam etmek isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip değerli yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Sosyal medyalarınızda ve gruplarınızda paylaşarak
destek çıkabilirsiniz. Ben bunu bitireyim çünkü aynı şeyleri yaparak ilerleyeceğim ve böyle. Çok güzel oldu. Yani 6 aydan başla 1,5-2 yaşına kadar rahatlıkla gider. Çünkü ipimiz de güzel bir ip, örgümüz de güzel bir örgü oldu. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.